İsim neydi? Meryem. Meryem, Ömer. Ömer. Hatırladınız mı geçen sene? Ne diye çıkmıştınız sahneye? Ekonomik durumumuz kötü olduğu için yani bu konuda şifalanmayı istemiştik. Evet. Yani ekonomimiz zayıf, bu alanda güçlenmek istiyoruz demişlerdi. Peki o güne kadar, o ana kadar aslında bu gücü almadığınızı görmüş müydünüz? Görmemiştim. Evet. Peki neden o gücü almadığınızı o gün gördük, fark ettik, sebeplerini gördük, değil mi? Mesela ne fark ettin sen o gün bu gücü neden almadığını nasıl görüp fark ettin? Saçma enerjilerimiz vardı. Yani birisi benden bir şey talep ettiğinde hemen verme. Kendinden önce başkasını düşünme. Aşırı verme vardı. Evet. Bir de yani ekonomik olarak güçlü olmaktan korkma vardı. Burayı hatırladın mı? Vardır muhakkak. Şimdi geçti diye yani hemen halının altına süpürüyor ama ben burada görüyorum hala yani. Hepiniz yani burada olanlar hatırlıyor. Şimdi orada o güçlü olmayı, ekonomik ve parasal olarak güçlü olmayı uzağa koyan Meryem. Evet. Baktı ki şimdi gücü uzağa koyduğu zaman zayıflık, fakirlik çok da hoşuna gitmiyor. Bir Evet. tarttı. Bak Tarttık. dediğiniz çok doğru. Heh. Evet. Diğerleri değil bu. Yerleri de doğru. Tamam. Hani az işime gelenler var. Çok tamam. Şimdi o gün burada Meryem ve Ömer parçalarımız, bizim aslında para ve ekonomi konusunda kendimizi yeteri kadar güçlendirmek istemeyen taraflarımız, ikisinin de birbirine nasıl o ana kadar ekonomik olarak zayıf kalmaya hizmet ettiğini anlatmışlardı. Burayı hatırlıyor musun Ömer? Hatırlıyorum. Evet. Evet. Neden dolayı o ana kadar güçlü ve hani ekonomik olarak zengin, paralı olmak istemiyordun? Yani biraz da O güne kadar, eskiden yani. eskiden. Heh. Meryem'den de kaynaklanan bazı Evet, şeyler. vardı. Evet. Tabii. Evet, Meryem'den zaten. Çünkü Meryem'i kullanıyordu, doğru söylüyor. Meryem'in gücünü kullanıyordu. Ne yapıyordu? Benim 2 testim olursa ikisini de kır diyordu. Görevi oraya vermişti. Ve o da ipini çekiyordu. Para mara gelecekten tutup arkadan gidiyordu. Ve gördüler ki aslında bunu yapan biziz. Yani parayı iten, bu gücü almayan, kendimizi zayıf bırakan biziz. Bunu gördüğünü hatırlıyor musun? Gördüm. Evet. Erili uzağa koyduğum, ruhumu uzağa koyduğumu fark ettiğim birçok alan oldu. Ve açılımlar an be an devam etti ve etmeye de devam ediyor. Çok şükür. Ve gücü kabul etmeye karar verdiler. Daha söyleyebilir miyim? Ben aslında diyordum ki bu ekonomisini düzelten insanlar tamam Ünal Hoca söylüyor da hani ortada nerede? Ben bir onu göreyim. Sonra kendim oldum bak onu o kadar söylemişim ki burada söylemek bana nasip oldu çok şükür. Evet. Var mı bir şey? Yok. Yok. Şimdi artık Ağır abi. Bir yılda Ağır abi olduk yani lütfen. Boşluk enerjilerinden mesela geçmişe duyulan minnetlerden, boşluk enerjilerinden özgürleşme yolundayız. Bu alanlarda açılımlar yaşadık. Ruhu yakına alma, madde, özellikle kız çocukları, kendi kızım da var biliyorsunuz serebral palsi hastası. Ondan sonra beyin felçli. Mesela oradan fark etmemişim. Maddeye gelene kadar fark etmemişim. Eşimle olana kadar. Ve şu an onlar iyileşme yolunda çok şükür. Bakın kabul ettiğinde hastalıklar bedende, çocuklar her şey iyileşmeye başlıyor. Bu nasıl bir şey? Top,
Kızım mesela şu an bana geliyor, sarılıyor, seviyor. Biz 2019'da sizi tanıdığımızda kızım beni dövüyordu yani. Geliyordu, vuruyordu. Ondan sonra benden uzak kaçıyordu. Bir şey, hani bir eğitim alacağım. Beni 5 dakika bırakmıyordu. Çok şükür. Şu an seviyor, geliyor, öpüyor. Ondan sonra ilgi istiyor, sevgi istiyor. Böyle o kadar tatlı minnoş oldu ki. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Çünkü Meryem parayla, maddeyle, dünyayla barışan bir minnoş olma yolunda. Evet, öyle diyorlar. Evet. Bunların her bir tanesi bir kararla başlıyor. Fakat bu kararı verebilmek için kendine ne yaptığını görmen gerekiyor. Yani güçsüz, zayıf bıraktığında, bedensel olarak zayıf bıraktığında, gücü tanımadığında ne olacak ki dediğinde gücünü senden alarak sana o gücün ne olduğunu gösterecek sistemi çalıştırıyorsun. Onun için her şey yasa. Peki şimdi biz tabii de o deprem günü bir çalışma yapmıştık. Akşamına tabii deprem oldu. Birçoğunuz bazı çalışmaları hatırlayamaz oldunuz. Ama sistem çalışıyor. Karar verdiniz, dilek dilediniz ya. Artık her biriniz için kadersel sistem çalışmaya başladı. Peki şimdi hani ara vasıtaları geçiyorum. O günden bu yana ekonomiyle ilgili nereden nereye geldin? Benim babamdan kalan bir villa vardı İstanbul'da. Buradan mirasımız geldi. Ondan sonra ekonomik olarak tabii daha rahatladım. İşte ne diyeyim, bir tane araba alabilme durumumuz oldu. İş olarak da güzelleşmeler yolundayız yani. Evet. Ticaretimiz güzelleşti yani. Daha da iyi olacağız inşallah. Bunlar sence tesadüfen mi oldu? Yok, tesadüfen değil. Sizin buraya gelmeniz bile tesadüfen değil. Ömer fark etti kendine ne yaptığını. Bakın. Ömer fark etti. Fark ettiği anda kendi bedenine, kendi sağlığına, kendi hayatına, kendi ilişkisine ya ben niye güçsüzlüğü seçiyorum? Niye zayıflığı ekonomik olarak kötü bir yaşamı seçiyorum? Seçebilirsin bu arada hani fakirlik kötü bir şey diye değil. Ama hangisinden beslenmek istiyorsun? Evet yani orada fakirliğin içinde de bir sürü kazançlar, bir sürü öğrenecekler var. Herhangi birisi aşağı ya da yukarı değil. Önemli olan şu, tekamülüne, gelişimine hangisi hizmet edecek? Bir gecekonduğun içinde bir kuru ekmekle de çok gelişebilirsin bu arada. O da ayrı bir şey. Ama diğer taraftan verilen ve sunulan bu kadar güzel nimetleri neden inkar edersin ve elinin tersiyle sofraları devirirsin? İşte burayı fark ettik. Evet. Burası çok derindi. Yani canımı çok da acıttı. İçeriye alamadığım tarafları, kabul edemediğim tarafları da gördüm. Güzeldi ama. Eğlenceliydi. Keyifliydi. Ha, şu an bunu böyle söylüyorum ama onun içinde yaşarken çok kızdım, çok şey yaptım. Unutayım dedim. Ya Allah'ım dedim, neredeyim ben falan oldum yani. Ama çok şükür şu an buradayım ve var olduğum için çok şükrediyorum. Yani burada olduğum için, bu tekamülü seçtiğim için şu an şükredebilmek bile büyük bir mucize. Evet. Çünkü o geçmiş Meryem ve Ömer'i bugün buraya getiriyor. Bakın. Onun için yani geçtiğiniz halleri, sıkıntıları, rahatsızlıkları, sorunları sevgiyle kucaklayın. O anda geçerken ona ihtiyacın var. Fakat sürekli bu zafiyet içerisinde olmaya ihtiyacın var mı? Bakın bu ikisi ayrı şey. Her birimizin hayat içerisinde bazı zayıflıkları olabilir. Bazı konularda şu anda güçsüzlüğü seçmiş olabiliriz. Bunu neden seçtik? O güne kadar bu zayıf ve güçsüzlüğü neden seçtiğinizi hatırlıyor musun Meryem? Şu an burada olmak için bence. Kestirmeden çok hızlı güzel cevap. Şu an hatırlayamadım. Tamam. Ben hatırlıyorum. Ama Bana sorarsan ben anlatırım. sorun lütfen, Tamam, soruyorum. peki. Lütfen anlatın. Çünkü ben de öğreneyim. Çünkü Hatırlayayım mı? peki. İzin var mı? Var. Tamam. Çünkü eğer
maddede, dünyada güçlü olursak yoldan çıkarız diyorlardı. Hatırladın mı? Evet, tam da burası. Ya. Ya. Siz zannediyorsunuz ki ben sizi öyle unutuyorum. Her birinizin çalışmasındaki fotoğraf burada. Avramızı mı kızız? Enerji burada. Şimdi Şu an hala olan taraflarım var ama onlarla ilgili de güzel açılımlar olsun. onun için buradayız. Evet, senden kopya yapıyorum. Şimdi çünkü bir yıl önce şunu diyorlardı. Eğer çok paramız olursa yani adam dışarıya kaçabilir, yoldan çıkabilir. Korkularım varmış. Korkular var. Ben de diyorum ki bakın şimdi herkese şey gelecek. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Herkese diyorum ki kocam gidebilir ne olacak ki sanki falan diyorum. Ama öyle değilmiş. İçeride o korku varmış. Yani ben bile şok oldum burada söyleyince. Sonradan idrak ettim. Ve idrak etme yolundayım. Evet. Kıskanç bir kadınmışım. Evet. Hatta bu konuda da bu görevi yani onu durdurma ve zapt etme görevini ona kim vermişti? Evet. Ömer de diyor ki ya yoldan çıkarsam, aşırıya gidersem, aşırı gitme korkusu onlar için bir sınırdı. Parada güçlenirsem dışarıya kaçabilirim, beni zapt et. Şimdi bazı tabii farklı yani bu farklı bir şey. Her birinizin hayatında da daha değişik durumlar olabilir. Yani ne olacak? Adamı vereyim tamam adam kaçacak ama en azından ben rahat ederim de diyebilir kadın. Ya da sevgiyle, aşkla birlikte çok güzel bir şekilde gücümüzü alırız da diyebilir. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu çalışmadan sonra eşimin de ben olduğunu, benim de eşim olduğunu keşfettim. Oradaki o sevgiyle ilgili sonunda seni seviyorum dedi mesela. Ondan sonra sevgi gerçekten çok güzel bir şeymiş. Sevgiyi alabilmenin tadı çok başka bir şey. Bak daha hala hemen aşk geliyor bak bak. Geliyor değil mi? Geliyor. Evet. İtiraf özgürleştirir değil mi? Bak. Şimdi o sihirli kelimeyi duydu ya Meryem. Tamam bedeli değer. Bakın. Anahtar. Her birinizin anahtarı var. Herhangi bir alanda güçlü olmak için. Saymadınız. Dişiliğin gücü var. Erilliğin gücü var değil mi? İman gücü var. Zayıflıkları var. Daha bir sürü. Şimdi diğer taraftan bağlantı gücü var. Şimdi eğer o sihirli kelimeyi, anahtarı görmese kapıyı açmıyor. Şuur altınızdaki kodlar. Eğer diyor dişiliğimi çok güçlendirirsem ya yoldan çıkarım ya erkeğime zarar verebilirim. O zaman dişiliğimin gücünü çekeyim diyor. O zaman erkekliğimin gücünü çekeyim diyor. Ya da tam tersi gibi olayım diyor. Kadınım ama erkek gibi olayım. Erkeğim ama daha dişil olayım diyor. Bak durum değişti. Ya da eğer bu alanda çok güçlü olursam manevi alanda çok güçlü olamam diyor bazılarınız. Eğer çok param olursa, ekonomide ve parada çok güçlenirsem, ya Yaradan'la bağım zayıflarsa, ya dünya beni kandırır da, şimdi bu sefer başka bir durum. İlla kadın. Bizde de var. Bak bu bende de vardı. Vardır belki. Yine herkeste olan bende de var. Çok şükür. Ben bu tarafımda barıştım aslında. Herkes de hani eskiden çok utandığım bir taraftı ya eksiklikler. Aslında o eksiklerle tamamlanmanın keyfini dönüş yolundan sonra tabii keşfettik Çok de. şükür. Ben de buraya sarı bir kıyafet getirmemişim. Dedim ki hayırlı olsun. Yani normalde bir hesap ederdim.
Sarıyı Meryem'le tamamlıyoruz. Sarı güç. Gücün rengi. Bakın ben diyor gücümü aldım. Şimdi paradaki gücü alıyor ya. Dişiliğin ve kadınlığın da gücünü almaya başlıyor. Evin kadını. Bak ikili şeylerimizi yaptık yani. Evet. Ee, Evet. Yani paranın hani para parayı çeker ya. Paranın sesine şıngır şıngır. Şıngır şıngır ettirecek üzerinize bir şey taşıyacaksınız paranın gücü için. Onun için Anadolu'nun kadınları bilezikleri şıngır şıngır. Ay bunlar dağlı köylü değil. Onlar bir bilgiyle vardı eskiden. O yoksa hal hal. O yoksa kese. O yoksa kadın şıngır şıngır. Ben şıngır şıngır dedim. Ama neyi çekmek istiyorsan onu şıngırdat. O da ayrı bir şey. Şimdi öyleyse herhangi bir alandaki güçsüzlük ya da fakirlik bir kader değil, bir seçim. Şimdi burada burayı gördük mü? Güçsüzlük bir seçim. Bunu geçen seneye kadarki yaşadıklarınızdan fark ettin mi Ömer? Evet. Şimdi bu alanda güçsüz olmayı mı yoksa bu alandaki bir gücü ve kudreti mi seçiyorsun? Gücü ve kudreti seçiyor. Evet. Peki bunu seçtikten sonra hayatında hani kendi içinde de ilişkinde de hani böyle karınla ya da işinle olan ilişkilerde de bir rahatlama, bir iyileşmeyi böyle iyice hissettin mi? Fazlasıyla gördüm. Çok şükür. Bir de şöyle söyleyeyim. O gün misal geçen sene geldiğimizde Meryem gelmek istemedi. Ben zorla getirdim. Evet. Normalde de Meryem bizim takipçimiz. evet. evet. Niye kaçıyordun o gün? O gün dişilikten kaçıyordum ya. Çok dişi olduğum için. Evet. Altta çok dişilik varmış. Kaçtığın ters köşe. Oysa ki bunları yönetebilme gücün de var. Bunu da seçebilirsin. Şimdi mesela bizim Anadolu'nun kadınları normalde çok dişi. Şimdi diyecekler ki şimdi kadın böyle geliyor. Haydi ya nerede o diş? İçeride o kadar dişi onun için dışarıda o kadar erkek gibi davranıyor. Nasıl korusun? Şimdi burayı anlıyor muyuz? Sakladığın ve koruduğun o kadar güçlü tarafın. Şimdi bizim Anadolu'nun kadınları değil mi? Bazıları pehlivan gibi şey yapıyor. Yani böyle özellikle kabalaştırıyor, özellikle sertleştiriyor. Hayır. Tam tersi. İçeride o kadar çok dişiliğinin gücü var. Aman diyor kimse görmesin. Peki bu dişiliğin gücünden neden korkuyordu Meryem? Siz söyleyin. Daha güzel oluyor. Ben de öğreniyorum. Tamam. Yönetememekten korkuyor diyelim. Oysa ki her biriniz aynı zamanda kendinizi, hayatınızı yönetebilir ve iyileştirebilirsiniz. Ama bunun için bir şeye ihtiyacınız var. Faydalı ile faydasızı seçebilme gücüne ihtiyacınız var. İşte bu gücü almadığınızda, küçümsediğinizde ve önemsemediğinizde bu sefer diyorsunuz ki ya herhangi bir alışkanlık, nefsim, şeytan beni kandırırsa. Tamam da o senden öte dışarıda bir şey değil ki. Şimdi biraz önce Ömer dikkat ederseniz ne yapıyor? Topu ilk önce Meryem'e atıyor. Meryem'den dolayıdır oldu diyor. Her birinde şöyle şeytandan dolayı vallahi.
Şeytan kandırdı. Nerede o şeytan? Senden öte mi? Hiçbirimizden öte değil. İşte bu sebeple içerideki o şeytanımız ile barıştığımızda ya da onu tanıyıp bileğini büktüğümüzde gel bakalım buraya. Hangi alanda güç istersen güç seninle. Şimdi Meryem'le Ömer parayla ilgili bir seviyede şeytanlarını görüp bileğini büktüler. Bir kademe. Evet, devamı var. Daha şimdi seneye bir daha geldiğimizde bakacağız. Şimdi o ikinci kademe ne olmuş olacak? Temelinde ise kendilerine de yeteri kadar güvenmiyorlardı. Yani kendine güvenmedikleri için de birbirlerine güvenmiyorlardı. Bakın ilişkilerde bu sefer. Güzel. Hatırladık mı? Evet, çok doğru. Evet. Ama faydalı ve faydasızda takıldım. Evet, faydalı ve faydasızı seçemiyordum. Evet. Bu kendim için de başkası için de. Kararı dışarıdan aldırtıyordum. Otoriteyi içeriye doğru taşıdık sıra. Açılıyor. Kararı dışarıdan aldırmanın sebebi de sorumluluktan kaçmak. Evet. Hani bazılarınız şöyle yaparsınız, değil mi? Sen söyle, sen karar ver. Anne sen söyle, baba sen söyle. Karıcığım ne olur sen söyle, sen karar ver. Neden? Neden bu alanda şimdi zayıf olmak istiyorsun? Çünkü sorumluluk aldığında ve o sorumluluk aldığın taraftan dolayı da herhangi bir hal ve durum yaşadığında kendini suçlama potansiyelin çok yüksek. Ama en azından karşıyı suçlamak kolay. Şimdi hangimiz bu şekilde davranıyoruz? İçeride bakacağız. Hadi sen söyle, senin söylediğin gibi yapalım. Nereye gidelim? Sen söyle. Ne yiyelim? Sen söyle. Sen? Hocam, burada bir şey fark ettim. Geçmişteki otoritenin kararları. Yani geçmişte öğrendiğin bir düzen var ve o düzen senin içinde işliyor. Sen bunu fark etmiyorsun. Sen ayıkmaya başladık sıra fark ediyorsun. Ya ben bunu niye yapıyorum? Bu benim hayrıma mı, faydama mı? Şu ana kadar bana hizmet ediyor mu? Bu sorular sonradan gelişiyor. Başta sen kurulmuş bir saat gibisin ve hep o saatte çalıyorsun. Daha sonra fark ettik sıra o aralarda açılmalar oluyor ve açılımlarla gelişmeye başlıyorsun. Bu bana faydalı değil. Şu an bana hizmet etmiyor. Biraz öteleyebilirim. Sonra ötelemekten de vazgeçiyorsun. Şu an bırakabilirim. Oraya doğru gidiyorum. Peki. Kocan ne kadar zengin olsun? Bak beni soruyorsunuz. Şimdi zenginleşmeye başladık. Şimdi mucizeler, bir sürü şimdi tatlar, lezzetler sunuluyor. Hayata rahat, konfor geldi mi? Geldi canım. Heh. Ne güzel bir şeye geldim arabamla. Çok büyük bir keyifti. Elhamdülillah. Ki yani bak normalde de ekonomi aşağı gidiyordu değil mi? Yani bazıları da şöyle yapıyor. İşte herkesin işi çok kötü. O ne demek ya? Bu ne kadar saçma bir şey. Para sabit, altın sabit, herkesin işi kötü. Bir yerde azalıyorsa bir yere çoğalır. Matematik bu değil mi? Birilerinin parası azalıyorsa birilerininki çoğalır. Para orada. Ama bu zihniyeti olanlar, piyasada işler çok kötü. Kimin işi kötü? Neye göre kötü? Hani bu hani yok enflasyon var. Tamam, o enflasyonda da daha çok para kazanan var. Hani dünyadaki en zengin 5 kişinin %117 artmış serveti 3 yılda. Bak. Hani milyar dolarları yani. %100 de değil. Bak para var, kazanç da var. Sende niye olmasın? Sen niye kendini zayıfların, güçsüzlerin, eziklerin, ezilmek isteyenlerin tarafına almak istiyorsun?
Şimdi bazı yerlerde diyor ya işler çok kötü, çok kesat, piyasa çok şoy bilmem ne. Bu senin seçimin. Çok acı verici bir şey bu. Ya bir idrakla, bir farkındalıkla ekonomi, hayat, sağlık iyileşir mi? İyileşir mi? İyileşir. İyileşir. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size. Sorunuzu düşünüyorum. Sorunuzla yardımcı olsanız böyle fayda üretme adına güzel. İnşallah olsun. Yok şu an sizden talep ediyorum. Yani bu Ol- açıdan ne olacak. kadar zenginlik. Olacak. Bunu ben düşünüyorum. Tamam. Şimdi ne kadar madde yakarsan o kadar ruha akacaksın. Orayı böyle cezbediyor. Beni böyle heyecanlandırıyor. Bak nasıl şıngır diyor görüyor musunuz? Bak karın böyle konuştukça para geliyor sana. Bu tesiri yakalıyor musunuz? Alkışlayın. Evet. Teşekkür ederiz.